Evet, bugün Elementor'la müthiş bir header yapacağız. Bu header'ın tasarımını Elementor'un kendi sitesinden çalacağız aslında. Elementor'un kendi sitesinde yaptığı şu header'ı, bu header'ın aynısını bugün yapıyoruz ve nasıl yaptık biliyor musunuz? Bak, bizim yaptığımız bu tamamen neredeyse aynı. Elementor'un header'ı da bu. Bugün bu videoda bu header'ı nasıl yaparız bunu anlatacağım. O zaman hemen videoya başlayalım. Evet, şimdi geçelim. Ben buna geçiyorum ama az önce ben bunun aynısını çektim ama kayda başlatmamışım. Hay Allah dedik. Ve bunu en baştan tekrar anlatacağım. Kaydı başlatmadan bir video boşa gitti. Neyse, eklenti ekle geldik buraya. Jackkit yazıyorum. Bu header'ı Jackkit'le yapacağız. Jackkit'i yazdım. Zaten karşıma çıkan Jackkit for Elementor. Bunu kullanacağız. Bunu etkinleştireceğiz. Ben de zaten etkin olduğu için burada tekrar kurmama gerek yok. Sonrasında sol tarafta Jackkit'in paneline geldik. Buradaki tema yapıcıya gidiyorum. Tema yapıcıda header kısmı var. Burada header yeni yazıyor. Niye? Çünkü az önce yaptım ama kaydını almadım. Bunu inaktife geri alalım. Bunu kaldıralım. Tamam. Yeni bir header ekle diyelim. Add header diyelim. Header müthiş adını verelim buna. Başlığı böyle olsun. Tabii ki condition vereceğim. Condition neydi? Koşuldu, şarttı. Bu koşulumuz da tüm sitede gözükecek şekilde ayarlandı. Bunu oluşturalım. Header'ımız geldi ve Elementor ile düzenlemeye başlayalım. Şimdi ne yapacaktık? Böyle bir header oluşturacağız. Elementor'un yani örneğimiz Elementor'un header olacak. Bunun için bunu şöyle sola alalım. Yeni bir container açmak istiyorum. Alt tarafa hizalansın ve bu container'ın içerisine bir adet daha container eklemeliyiz. Şunun adına header vereyim. Burası gövde olsun. Bu gövdenin içerisinde 3 adet container'ım daha olacak ancak bu gövdenin yönü yatay olacak. Sonrasında sağ tıkladım. Yeni container ekle dedim. Bunu şöyle içerisine attım. Bu logo olacak. Bunu CTRL-D ile 2 kere çoğalttım ve 3 tane konteynerim yan yana geldiler bakın. Çünkü gövdesini yatay olarak hizaladım. Logodan sonra ortada menü olacak. Sonunda da buton olacak. Butonlar olacak. Tamam. Şimdi daha iyi görmek için şu gövdemizin yani esas alanımızın arka plan rengini şöyle bir renk olarak verelim. Sonrasında logonun içerisine geçmeden önce logonun kutusunu içeriğiniz dikey olarak ortaladım, yatay olarak ortaladım. Sonra geldim içine bir adet görsel ekledim. Bu görseli de benim daha önceki logom nerede? Burada. Şu logomu ekleyebilirim. Tamam, bu logonun tabii ki boyutu şöyle böyle olmasın. Şunu 40'a çekelim. Sol tarafa da hizalansın. Güzel. Menüye geldim. Menünün konteynerin içerisinde de geldim. Buraya bir adet de Now yazdım ve Jacket'in Now menüsü geldi karşıma. Menümü seçtim. Main olacak. Hizalanmaları da ortalı olacak. Tabii ki menünün bulunduğu konteynerda dikey ve yatay olarak hizaladım ortalamaya. Butonu da ekleyelim. Bir adet şuraya bir buton da ekleyelim. Tabii aynı özellikleri burada da ortalamayı unutmayalım. Ortaladım ve içerisine bir adet düğme ekledim. Aslında bu butonun bulunduğu konteyner öğesi son tarafa hizalı olmalı ki sağ tarafta hizalansınlar. Tamam. Bir tık hastayım, boğazlarım ağrıyor ya. Boğazlarım şiş oldu. Hep şiş oldular böyle. Tamam, şimdi bu header'ı yukarıdan bir ayıralım. Birazcık ayıralım yukarıdan. Bu header'ın konteynerine geldim. Dolgusunu 8 ver 12 verdim. Tamam, yukarıdan ayırdık bu konteyneri. Gövdeye geldim. Esas alanımıza geldim. Bu rengin bulunduğu yere geldik. Yine burada da 12'de buradan yapalım ki yatay olarak dört tarafından boşluklara sahip olsunlar. Bu buton ve logo yapışmasın en son taraflarına. Logoyu biraz daha küçültelim. 32'ye aldım hatta logoyu. Tamam. Menüyü düzeltelim. Menü önemli. Buradaki biçime geldim. Menüyü seçip menünün yüksekliği 80'miş mesela. Bu menünün yüksekliği 40 olsun. Kendi içlerinde olsun. Burada ne yapmış? Üzerine geldiğimde arka plan bir renk oluşuyor. Bunu verelim. Menüdeyim. Menü item style'a geldik. Öncelikle bu menülerin rengi, metin renkleri beyaz olsun şu şekilde ve hover rengi de siyah olsun. Yok. Bekle. Hover'a geçmeyelim. Menülerin rengi beyaz oldu. Hover'ı tamam siyah olsun. Dur, kafam karıştı. Active color da beyaz olsun yine. Üzerine geldiğimde rengi siyah olacak. Ama burada ne vardı? Arka plan rengi vardı. Bunu Hover'a geldim. Hover olduğunda arka plan türü var. Bu arka plan türünün rengini e, ne yapayım? Siyah olsun.
Ne oldu? Ama arka plan rengi de metin rengi de beyaz olması gerekiyor. Bu şekilde olacak. Tamam. Şimdi üzerine geldiğimde arka plan rengi var. Buna bir ufaktan border radius lazım. Şöyle 8 verdim. Border radius'ları geldi. Bunların birazcık ayrılmaları gerekiyor birbirlerinden. Bunu nereden ayırıyorduk peki? Menu height, sub menü değil. Menü item style. Icon size. Hiçbir fikrim yok. Birazcık ayrılmaları gerekiyor ama ayıramadım, bulamadım yani. Tamam. Bu siyah olmasın da, yani siyah olsun ama tam siyah olmasın. Şöyle orada belirttiği gibi biraz opasite verelim. Buna %3 opasitesi olsun. Şöyle bir efekte sahip olsunlar. Aynen böyle. Şunu bir kapatalım bakalım, menünün üzerine geldiğimde böyle bir rengi olacaklar. Buradakinin aynısının tıpkısı. Tabii bu metinler biraz küçük geldi gözüme. Metinin tipografisini 16 yapsam, 16 da çok geldi. 14 kalsın, tamam. 14 gene iyi, hoş. Şu şekilde. Bu gövdenin kenarlığı vardı. Gövdenin kenarlığını vermeyi unuttuk. Biçeme geldim. Kenarlık kısmından 12, buna 24 verelim. 24 verebilirsem çok vermiş olurum. O yüzden 12'ye mutabık mıyız? Mutabıkız. Bu şekilde kenarlıklarını da vermiş oldum. Tabii bizimki daha yine geniş. Bu tamamen logodan kaynaklı. Logoyu 28'e aldım. Biraz daha iyidir, küçük olsun. Tamam, logo okeydir. Menüler okeydir. Logoda bir şekil şukul var mı? Yok. Şurada bir tane de basit, iki tane de düğme yapalım. Ve bu olay tamamen bitecek. Siyah border radius, tamam. Buraya ne yazıyor? Onun aynısını yazayım. Get started yazsın. Arka plan renk, metin rengimiz beyaz, arka plan rengi siyah olsun. Buna birazcık şey verelim. Yatay dolgularını ayarlayalım. Soldan sağdan 14. Yukarıdan aşağıdan 28 yapalım. Tam tersi olacaktı ya. Aşağıdan yukarıdan 14. Soldan sağdan 28, 24 yapayım bakayım. Nasıl olacak? Güzel. Buna bir ufaktan şöyle 6'da radius versem öyle gözükecek. Tamam. Boyutu farklı birazcık, tamam. Bir de hover efektimiz, hover'ımızın da rengi farklı olacak. Bağlantı vurgusundaki arka plan rengi de bizim kendi kahverengi dönsün. Bizim geçiş süremiz 0.3 olsun. Onda neredeyse hiç yok. Ya da 0.1 vereyim. Aynı mantık devam etsin burada. Benzer olsun. Tamam. Bunun yanında bir login de butonu var. Bu düğmeyi çoğalttım. Butonu bak alt alta geldiler. Hemen düğmelerin bulunduğu konteyneri seçtim. Bunun yönünü yatay olarak ayarladım. Yan yana geldiler. Sonrasında içeriği de sağ tarafa hizaladım. Böyleleri de dikey olarak hizaladım. Tam istediğimiz şekilde yerleştiler. Peki boşlukların da bak, aralarında hiç boşluk yok. Onu da buradaki boşluklardan 10 verdiğimde aralarında da 10 piksel boşluğa sahip olacaklar. Ama bu butonum, şu ilk butonum bu şekilde gözükmeyecek. Bunun arka plan rengi yoktu. Arka plan rengini şöyle verelim. Opasitesini sıfırlayalım. Arka plan rengimiz yok. Üzerine geldiğimde de alt çizgi çıkıyor. Ee, Bağlantı vurgusundaki hover animasyonlarında alt çizgiyi hatırlayamıyorum. Var mıydı öyle bir şey? Yok da Grove olsun. Ya, Grove daha çok kötüymüş. Ya da hiçbir hover animasyonu olmasın. Bağlantı vurgusunda da renk yok değil mi? Yok, tamam. Bağlantı vurgusunda da, yani hover'ında da renk olmayacak. Sadece üzerine geldiğimde Grove kötü. Öyle bizim neydi? Float. Bir tık yukarıya kalksın. Bunun geçiş süresini 0.3 yapalım. 0.1 biraz sıkıntı oldu. Şöyle bir buton olsun. Bu da böyle bir buton olsun. Tabii bunun adı neydi? Login'di. Login'i de verelim. İsmi de değişsin yani. Login olsun şu şekilde. Aynı mantık. Bunlar okey. Buradaki okey. Ya şu Elementor'un logosunu indiremiyor muyum ben? Benim bir tane şeyim vardı. Uzantım vardı. Image Downloader. Buradan Elementor'un logosunu indireceğim. Aynı header'ı yapacağım. Logo nerede? Eyvah, yok mu? Burada bulmamız gerekiyor. Bu sayfadaki tüm görseller burada. Elementor'un logosu yok mu? Başka bir formatta mı? Bu ne? Bu değil. Aslında en başta olmalıydı. Aha, 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 gördüm burada. Şunu
SVG'ymiş. Bizim SVG PNG olarak indirebiliyor muyum? PNG vallahi indirdim, tamam. Bizim bu logoyu Elementor'unkiyle aynısını yapacağım. Nerede? Şunun içinde herhalde. Şurada. Elementor'un logosunu çarptık. Boyutunu büyütebiliriz. Bunun hizalanmasını başa alalım. Şimdi arka plan rengimizi de beyaza çevirebilirim artık. Beyaza tabii ben bunu beyaza ama beyaza çevirirsem şey olmaz. Tamam. Çevirmeyelim. Bizimki kahverengi olsun. Boyutu %100 biraz çok geldi. Şöyle %70'e alalım. Bu şekilde kalsın. Tamam. Daha makul. Bunun responsive kısımları vardı. Responsive'de de şunları bir düzeltelim. Logo solda kalacak. Menü ortada olmayacak. Tabletteyken menünün bulunduğu konteyneri seçtim. Gelişmişe geldim. Neredeydi? Sırasını sona aldım. En alta geldi. Tamam. Login başa geldi. Bu menünün genişliğini %20 yapabiliriz. Aynen. %20 yaptığımda hizalanacak. Yanında da butonlar olacak. Şöyle mobilde de bu şekilde gözükecek. Mobilde butonlar gözükmesin. Mobile geldim. Buton konteyneri seçtim. Gelişmişe gelip duyarlılığını mobilde kapattım. Mobilde butonlar gitti. Bu ikisini hizalayalım. Neyim var? Menüm var. Menünün genişliği mobilde %50. Logonun genişliği mobilde %50. Yaptım. Ne oldu? İkisi yan yana geldi. Tamam. Şimdi önce tableti bitirelim. Burada bir mavi renk var. Bu mavi rengi değişelim. Hamburger menü style değil mi bu? Hamburger menü style'ın arka plan rengini şöyle herhangi bir renk yapıp opasitesini sıfırladık. Yani arka plan rengi gözükmeyecek. İkonun color'ı da position orada, arka plan. İkon color'ı nerede? İkon color'ı da burada. Bunu da dümdüz beyaz yapalım. Biraz da boyutunu arttırmak istiyorum. O nerede? İkon size'ını da 20 20 yapalım. Böyle 20'de kalsın. Bu şekilde gözüksün. Bir kenarlık rengi varmış. Bunun kenarlık rengini de kaldıralım. Kenarlık türünü katı olarak seçeyim. Kenarlık rengine de herhangi bir renk verip yine opasitesini şuradan sıfırladığımda kenarlığın rengi de gidecek. Üzerine tıkladığımda da logo gelecek ama hiçbir şey gözükmüyor çünkü renkler beyaz. Bu açılan kısmın rengini değiştirelim. Bu açılan kısım hangisiydi? Submenü panel herhalde. Arka plan color'ını, submenü panelin arka plan color'ını kahverengi yaptım, değişmedi. Neydi ya? Menü wrapper mıydı? Responsive background bu muydu? Tamam, burasıymış. Buranın rengini kahverengi yaptım. Mobilde kullanılan logom neydi? Mobil menü settings'ten mobildeki logomu da seçeyim. Yine Elementor'un aynı logosu olsun. Tıkladığımda Elementor geliyor. Bunu thumbnail değil, tam yapacağız. Bu şekilde açıldığında logomuz gelecek. Menülerde geldi. Bu close ikonun arka plan rengi varmış. Bunu değiştirelim. O da hamburger menü style'aydı herhalde yine. Şurada close icon burada. Close icon arka plan rengini herhangi birini seçtim. Opasitesini sıfırladım. Sonrasında ne oldu? Arka planı gitti. Bunun rengini değiştirelim. Close icon'un kendi ikon rengi nerede? Close color'ını beyaz yapalım. Yine burada da bir kenarlık rengi var. Bunu da kaldırmak istiyorum. Katıyı seçip kenarlık rengini herhangi birini seçip yine opasitesini sıfırladım. Tamam. Bakalım, bu şekilde bir close ikonum oldu. Tamam. Gayet de iyi. Mobile baktım. Mobilde de menü olayı tamam. Menü olayını değiştirmeme gerek yok. Şuradaki yerleşimler biraz sıkıntı. Bu logonun boyutunu büyüttük. Logoyu da menüyü de menünün bulunduğu konteyneri seçtim. Öğeleri hizala kısmını son tarafa aldım ve menü sağ tarafa hizalandı. Bu şekilde. Logom burada, menüm burada. Harika bir header'a da sahip oldum. Responsive ayarları da okeydir. Aynen. Tabii ki bu logoya ana sayfanın bağlantısını vermeyi de unutmayalım. Özel bağlantı deyip bizim ana sayfanın adı neydi? Gayrimenkul kurumsalda. Ana sayfanın bağlantısını verdim, gidecek direkt. Benzer bir header yapmaya çalıştık. Bu sitede şimdi header yaptık, okey. Sitede böyle gözüküyormuş. Bunun da bir ufak düzenlemesini yapalım. Yine arka planda nerede? Şurada arka planda gözükmesini sağlayalım burada da. Bunun için yine geldik, header'dayım. Genel tüm konteyneri seçiyorum.
kenar kısmına gelip alttan -100 verdim. Önce bir -100 verdim, sonra baktım. Ya dur, önce Z indeksini de şöyle 11 verelim. 11 verdik. Sonrasında gelip bir şuraya F5 atalım. Aha, burada gözüküyor. Tamam. Bizim arka plan böyle olduğu için ben bunun rengini beyaza da çevirebilirim aslında. Ee, Beyaza çevirelim. Ya burada göremeyeceğiz ama şu önce buradaki item menülerin renklerini, arka plan beyaz olacağı için karşıt rengi olan siyahı seçelim. Üzerine geldiğimde öyle olacak. Tamam. Aktif rengi de şöyle siyahta kalsın. Buradaki şu login yazısında siyah çevirmem gerekiyor. Evet. Tamam. Şimdi bu gövdenin bulunduğu kahverengi geri geldim. Beyaza aldım. Yayınla dedim ve buraya gidip bakalım şimdi. Hoppaleyo. Müthiş müthiş bir olaya sahip olduk. Bunun renkleri, şunun hover rengi hoşuma gitmedi. Bunu değiştirelim. Yine nerede? Menü item style'da hover kısmında arka plan rengini böyle şöyle bizim kahverengiyi verelim. Bunun sonrasında opasitesini bizimki bir daha belli olsun, %5 olsun. Şöyle %5 olarak ayarladım. Tekrar bakalım. Çok da bir şey değişmedi. %5 değil de %8 yapayım o zaman. Biraz kahverengi görelim ya. Tamam hadi. %8 olsun. F5'imi atabildim. Tamam. Hover'ım da böyle gözükecek. Gayet iyi. Buradaki olay da tamamen aynı. Müthiş bir header yaptık. Sonraki videoda görüşürüz.